أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أما بعد، muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hak inayetini bir lahza üzerimizden eksik etmesin. Bizleri yakin gelinceye kadar imana, Kur'an'a bağlılıktan, hizmetten, onlar için yaşamaktan ayırmasın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında dolaşırken, bulunduğu muhalla saraya girmek üzere o sarayın koridorlarında dolaşırken, derken sizinle beraber 6. adım atmak üzere yine yüz yüze karşı karşıya geldik. Boşa dönsek de ümit ediyoruz, sultana sultanlık kapıyı açar bir gün, buyurun der, bekliyoruz. Bir önceki derste adetimde bir şey mi yani? Bugüne kadar arz ettiğim mevzuların, hiç olmazsa bir önceki derste arz ettiğim hususların başlıklarını vermek suretiyle dünle bugün arasında bağ kurmaya çalışıyorum. Son mevzu ve son mevizede peygamberlerin hususiyetleri dedim. Allah'ın salat, selamı, kainatın iftihar tablosunun üzerine ve sonra hepsinin üzerine olsun. Peygamber hususiyeti, peygamber meziyeti diyelim. Peygamberler vazifelerini Rabbani olarak yaparlar. Düşünür, taşınır, kararlaştırır, şöyle bir sistem ortaya koyayım der, başlar, yapar değil. Doğrudan doğruya Allah Celle Celaluhu insanlar içinden bir tanesini peygamber yapmak murat buyurur. Ismarlama, bu işe müsait, tamamen o iş için yaratılmış bir insanı mevsimi gelince der ki, ben seni peygamber intihab ettim. Peygamber vahiy ile gelir, vahiy ile yaşar, vahiy kesilince de gider. Onun hayatı, ruhu vahiydir. Siz adeta suyla, ekmekle, havayla beslenirsiniz. O Allah'tan esip gelen üns esintileriyle beslenir. Feyzi akdesten, feyzi mukaddesten daima sabah rüzgarı gibi bir şeyler eser. O onu alır. Onu aldığı sürece ben bunların içinde kalacağım der.
O kesilince demek ki Allah bana davette bulundu der. Artık öbür alemi beklemeye başlar. 2. Peygamberler yaptıkları hizmet karşılığında maddi, manevi hiçbir şey beklemezler. Ve muhtelif ayetlerden misallerle ve ma es'elukum aleyhi min ecr in ecriye illa ala rabbil alemin. Kur'an'ın mübarek beyanlarıyla mevzu tenvire çalıştım. Siz maddi beklemeseniz bile manevi bir şey beklersiniz. Füyüzat hislerinizi ararsınız. Ruhen doyayım dersiniz. Onlarsa sırf Allah emrettiği için yaparlar. Allah'ın rızasını kazanmak için yaparlar. Neticeleri öbür aleme bırakırlar. Maddi manevi hiçbir şey beklemezler. Cehennemin alevleri içinde yaksa Allah onları, yine sadece düşündükleri tek şey, vazifemizi arızasız, kusursuz, yürekten samimi yapabildik mi? Peygamberler yaptıkları, yapacakları her şeyi Allah rızası için yaparlar. Ücret almama başka mesele, Allah rızası için yapma da ayrı bir mesele. Ve bu mevzuda da ayetler serdederek noktayı nazarları sadece ve sadece a'budullaha muhlisen lehu dini diyerek, dini Allah'a tahsis ederek, Allah'tan başka bütün mülahazaları kalp ve kafalarından, bütün hissiyatlarından çıkarıp atarak sadece ve sadece insanlığın evvel ve ahir mihrabı Allah kapısına teveccüh ederler. Allah'ın bize verdiği yeter. İnsan bunu idrak etmişse bu idrak o insana yeter. Ve peygamberler meseleye, anlatacakları şeylere mev'ize-i hasene ile yaklaşırlar dedim. 4. bir hususiyet. Diyalektik, demagoji, felsefe bilmezler onlar. Haşa, onlar hakkında bilmezler sözü, onlara bilmezlik isnadı gibi bir saygısızlık olur. Allah bu türlü şeylerle onları tavsif kılmamıştır. Allah'tan aldıkları şeyleri anlatırlar, şark bilgeliği içinde. İşi hikmetle süsleyerek, yani kafaya yaklaşırken aynı zamanda kalbe yaklaşma, hisse yaklaşma, insanı bütünüyle yakalama. Günümüzde bir kısım anlayışlarda, sistemlerde olduğu gibi sadece kafaya hitap ederken, insanın kalbini ve insanın hissiyatını, latife-i Rabbaniyesini, sırrını, hafisini, hafasını, ahfasını ihmal etme gibi bir yanlışlık içine girmemişlerdir. Daha doğrusu Allah böyle bir yanlışlığı onlara irtikap ettirmemiştir. Mev'ize-i hasene ile anlattıkları her şeyi anlatırken insanları kalplerinden, kafalarından, hislerinden müşterek yakalamışlardır. İnsana ait bu hususiyetlerin hiçbirinde boş bırakmamışlardır ki insanda herhangi bir tereddüt kalsın. Ve en son hususiyetlerinden bir tanesi de iman ve İslamiyet'in neticesini insanlara anlatmaktır. Namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, zekat vereceksin. Bütün bunları yaparken bunlarla sende ne hasıl olacaktır? كَمَا أَرْسَلْنَا ف۪يكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. Sizde iman inkişaf edecek. Basarılığınızla beraber basiretiniz de açılacak. Dışa bakan gözlerinizle beraber kalbin kapakları açılacak. Zamanla batılının, Bergson gibi, Kant gibi kimselerin vicdan yoluyla Allah'a varma meseleleri var. Sende vicdan yoluyla Allah'a varma ve vasıl olma hakikati meydana gelecek. Ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun. Sonra bilmediğiniz şeyleri Allah size öğretecek. Bir bilip birle amel edeceksiniz. Allah binlerin, yüz binlerin kapısını açacak. Bir avuç bir şey bileceksiniz. Ama bunu harfiyen değerlendireceksiniz. Allah bilmediğiniz nice şeyleri kalbinize ilham edecek sizin. Artık kalbiniz mi, sema mı doğurgan olacak. Semadan esintiler gelecek, aşılama gibi. Sizin kalbinizde durmadan doğuracak varidat.
Siz kalbinizin doğurduğu varidatın ışığı altında dünya şüphe, tereddüt ve küfür kesilse, her tarafta küfür çağlayanları meydana gelse, bunlara dönüp müstehzi bir tebessümle bakacak ve yolunuza devam edeceksiniz. Çünkü Allah kalbinizde öyle bir yakın hasıl etmiştir ki, Haydar-ı Kerrar, Şah-ı Merdan, Hazreti Ali gibi diyeceksiniz. Perde-i gayb kalksa, tamamen yakin meydana gelse, ben görmem, neticede görmem gerekli olan her şeyi görsem, şu anda inandığımdan fazla inanmayacağım. Çünkü ben inandığım şu halimle inanmanın doruğunda bulunuyorum. Allah'a binlerce hamd ve sena olsun. Hazreti Ali gibi bir insanda bu söz, Allah'ın nimetini tahdis makamında eda edilmiştir. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamete kadar gelecek velilerin babası olarak onu intihap buyurmuş, saadet hücrelerini almış, kadınların en incesi, en zarifi, en güzeli, en endamlısı, hurileri geride bırakacak Fatimetüz Zehra ile, nübüvvet bahçesinin çiçeği demek, izdivaç yaptırtmış ve ondan bir güzelcik meydana gelmiş. Hasan güzel, Hüseyin güzelcik. Ve veliler hepsi bu iki menbadan fışkırmış. Ali bu. Hasan'ın, Hüseyin'in, Ali'nin üzerine radıyallahu anhum abasını atmış, Ali aba demiş ve sonra dua etmiş bunlara. Hususiyeti içinde. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى bir tefsire göre. Allah diyor ki Kur'an'da, Habibi Zişanım de, onlara peygamberlik vazifesiyle vazife yapmana karşılık ben sizden bir şey istemiyorum. Sadece bana yakın olanlara muhabbet istiyorum. Ali'ye muhabbet istiyorum. Fatıma'ya muhabbet istiyorum. Hasan'a, Hüseyin'e muhabbet istiyorum. Muhammedül Hanefiye'ye muhabbet istiyorum. Eimme'ye muhabbet istiyorum. Perde-i gayb açılsa, hak ayan beyan önüme serilse, bir meşherde her şeyi seyrediyor gibi seyretsem, şimdikinden fazla yakinim artmayacaktır. Çünkü Allah'a binlerce hamd ve sena olsun. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيثٍ. Allah gözümden perdeyi kaldırdı, keskinleşti, gözüm keskinleşebildiği kadar görüyorum artık her şeyi ayan beyan demektir bu. Ben söylemiyorum, bunu Hazreti Ali söylüyor. İman ve İslam'ın neticesinde ihsan sırrına mazhar olanlar da zuhur edecektir. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün, zaten zannediyorum çoğunuz ara sıra kalbinizi yokluyorsunuz. Kalbinizde bu türlü esintileri duyuyorsunuz. Batının entüisyon dediği bu hal, bu iktisap, bu kazanç karşısında siz kendinizi bir aydınlık içinde hissediyorsunuz. Artık dıştaki ayat-ı beyinat susuyor. Şu nizam bir delil mi Allah'ın varlığına? Gerek yok. Çünkü artık benim içimde o petek oldu. Ballar balını buldum, servetim yağma olsun. Bütün kainat hepsi yıkılıp gitsin. Çünkü kainatın özü artık kalbime benim taht kurdu demektir. Peygamberlerin hususiyetlerinden bir tanesi de budur. Burada takılıp kalmıştım. Anlatma fırsatını bulamamıştım. Bir diğer husus, gelen her peygamberin tek davası Allah'ın birliğini tarrakalarla ilan etmektir. Her peygamber, Hazreti Nuh öyledir, Hazreti Hud öyledir, Hazreti Salih öyledir, Hazreti Şuayb öyledir, Hazreti Lut öyledir. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ. Ey kavm! Kendinden başka mabudu bil hak, maksudu bil istihkak olmayan, tek, yekta, biricik, aziz-ü cebbar olan Allah'a kul olun sadece. Her peygamberin davası bu yüce hakikatla noktalanır. Bu hususiyet, bu meziyetler veya daha evvel peygamberlik vazifesi diye arz ettiğim
meselelerle Enbiya-i İzam hakikatine yaklaşırken esas Cenab-ı Hak imkan ve fırsat bahşetsin, ederse üzerinde duracağım Enbiya-i İzam'ın sıfatları. Enbiya-i İzam sevilen insanlar olmalıdır. Nefret edilen insanlar değil. Enbiya-i İzam imrenilen insanlar olmalıdır. Tiksinilen insanlar değil. Onları gören onlara bayılırdı. Yeri gelince arz edeceğim bunu. Mevsimi gelince arz edeceğim. Şimdi önemli bir husus üzerinde durmak istiyorum. Onların nur haleleri içine giren kimseler bir daha dışarıya çıkmamalıydı. Mevsimi gelince bunu da arz edeceğim. Onlara yakın olanlar men khaletehu ahabbeh diyor Hazreti Ali Şemail'i anlatırken. İçli dışlı olunca bayılırdın ona diyor. Bizimle bir tanesi yakınlık kurarsa arızalarımızı, kusurlarımızı, derelerimizi, tepelerimizi, eksiklerimizi, gediklerimizi görür. Tanıştığı gündeki muhabbetini koruyamayabilir. Oysa ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ondan evvel diğer enbiyaya kim daha fazla yakın olur, içli dışlı olursa yürekten delice seviyordu. Men khalatahu ahabbahu. Nebi kendisini sevdirici olmalı. Nefret ettirici değil. Nebi durumu itibariyle imrendirici olmalı. Nebi ressam yürekleri, ressam gönülleri, ressam dimaları. İşte resme mevzu teşkil edecek bir tablo, fırçanı al gel çiz, neye duruyorsun dedirtecek kadar muhteşem, resme mevzu bir abide olmalıdır. Her nebi böyledir. Hususiyle nebiler nebisi, nebiler sultanı. Birinin miri malı, ey mahremi bi müştereki kurbi hudadır. Allah'a yakın olmada, Allah nazarında, nezdinde Allah'a yakın olmada eşi menendi benzeri olmayan insan. Dilden eserin etmesin Allah cüda. Bir eser getirdin ortaya koydun. Yüreklere bir ışık saldın. Gönüllerden Allah senin getirip koyduğun bu ışığı eksik etmesin. Her zerre-i haki pay hazretine, senin mübarek ayağını bastığın toprağın her zerresine, canım da feda, ten de feda, ben de feda diyor. Hazreti Muhammed Mustafa için her zerre-i haki pay hazretine, canım da feda, ten de feda, ben de feda diyor. Tanıyan, bilen, muaşerette bulunan diyor bunu. Yaklaşan seviyor, peygamberin durumu imrendiriyor. Bunu muhafaza edin. Bu esasa binaen her peygamber doğruluğuyla, sadakatiyle, Allah'a karşı, insanlara karşı sadakatiyle bu imrendiriciliğini koruması lazım. Eskilerin bize iptidai mekteplerde öğrettikleri her peygamber sadıktır, her peygamberin en önemli sıfatı da sıdıktır. Doğru sözlü, doğru özlü, doğru niyetli olması, hayatında bir kerecik olsun yalan söylememiş olması. Fırsat bulursam arz edeceğim. Her peygamberin emin olması, kendisine emin dedirtmesi, malımızı teslim edecek emniyetli bir yer arıyoruz, peygambere teslim et. Bunu dedirtmesi. Ben cihada gidiyorum, evde kızım var, hanımım var, emin birisini arıyorum. Peygambere teslim et dedirtmeli. Ben bir sır tevdi etmek istiyorum, faş edilmesin. Peygambere teslim et demeli. Dedirtmeli. Emin olmalı. Allah'tan aldıkları vazifeyi her şeye rağmen kusursuz, eksiksiz tebliğ etme sıfatı. İnsanları tiksindirebilecek ayıplardan, kusurlardan, cüzam gibi, akılsızlık gibi, bunaklık gibi, deli dolu sağda solda konuşmak gibi arızalardan, kusurlardan münezzeh, müberra, pak olmaları. Onlara has şeyler. İffet abidesi olması, her birinin iffet abidesi olması, mevsimi gelince onun üzerinde duracağım.
akılla aklı aşmış fetanete azam sahibi olmaları. Akılla cerbeze yapıp insanları aldatmaları demek değil. Ve akıllarıyla hiçbir şeyi anlamayacak kadar ebleh olmaları da değil. Akılla aklı aşıp akılda sırat-ı müstakimi temsil etmeleri. Fetanet diyorduk eskiden buna. Ve bunların her bir yerlerine peygamber hayatında bağlı, irca edebileceğimiz, dayandıracağımız bir kısım hususlar var. Her biri başlı başına birer mevzu olduğundan ben şimdi ileriye matuf arz etmeyi zihnimde planladığım hususların sadece sizin ifadenizde özetini vermeye çalıştım. Benim ifademle ben şimdiye kadar hep hulasa dedim. Her peygamber sözünde, özünde, duygusunda, düşüncesinde doğrudur, sadıktır. Hiçbir nebiye şunu demiş, bunu demişlerdir ama sen yalan söylüyorsun dememişlerdir. Yakıştırıp şair demişlerdir. Benzetip sahir demişlerdir. Büyülediği için gençler ateşe giden pervaneler gibi onun etrafına koştuğu için büyü demişlerdir. Doğru büyüdür ama bu bir başka büyüdür. Bu haktan gelen tecellilerin büyüsüdür. Bu onun temsil ettiği güzelliklerin büyüsüdür. Bu onun hakka bir mirat-ı mücella olmasının büyüsüdür. Mirat-ı Muhammed'de Allah görünür daim. Onda tecelli eden hakkın büyüsüdür. Gören büyülenip gidiyordu. Ama bakışı bulanık, eğri bakan, miyop bakanlar ona sahir diyorlardı. Fakat yalancı demediler. Hiçbir zaman, hiçbir peygambere, hususiyle onların sultanına. Kahin dediler, gayipten haber veren. Çünkü kıyamete kadar gelecek hadiselerden çok geniş bir ekranın başında, çok kapasiteli bir ekranın başında oturmuş seyrediyor gibi minel bab ilel mihrab bütün hadiseleri sıralıyordu. Falan gün Rumlar mağlup olacaklar, filan gün Sasaniler şöyle yapacak, falan gün benim ümmetimin elinde kılıç filan yere varacak ve mesela memleketimiz adına, İstanbul bir gün fethedilecek gibi. Durmadan Allah'ın bildirdiği şeyleri haber veriyordu. Oysa ki o devirde bu türlü gaybi şeyleri kahinler haber veriyorlardı. Yakıştırıp kahin diyorlardı. Kahinler yer yer %90 yalan söylüyorlardı. Sadık, masduk, muhbiri sadık. Söylediği her şey mevsimi gelince vakti vaktine dosdoğru çıkıyordu. Peygamberin hayatının gayelerinden bir tanesidir, sıdık. Allah Kur'an-ı Kerim'de sadık olmaya çağırır bizi. Ya eyyühellezine amenüttekullah ve kunu ma'as-sadikin. Allah'tan korkun. Allah'a karşı gelmekten sakının, sadıklarla beraber olun. Başka bir yerde önemli bir kısım vazifeleri yapanları anlattıktan sonra ulaike humus sadikun der. İşte dosdoğru insanlar bunlar. Ancak dosdoğru gidilirse cennete varılacağını nazara verir. Ve bir yerde sadıkları tebcil eder semavi gibi. Minel mu'minine ricalun sadaku ma ahadullah aleyh feminhum men qada nahbeh ve minhum men yentazir. Öyle yiğit oğlu yiğitler var ki verdikleri sözü yerine getirdiler. Burada birkaç kelimeyle durmak istiyorum. Enes bin Malik'e kalırsa sahabiden Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme fasılasız 10 sene hizmet eden ve ondan sonra da pabuçlarını göğsüne basıp ben onun hizmetçisiydim diyen Enes bin Malik. Babası veya annesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye teşrif buyurunca, mübarek ayağıyla Medine'yi bereketlendirince elinden tutar, çocuğunun getirir. Ya Resulallah, görüyorum ki herkes teşrifinizden dolayı size bir kısım hediyeler takdim ediyor. Kabul buyurursanız Enes'i size hediye etmek istiyorum. Hayatı olduğu sürece size hizmet etsin. Ve Enes fasılasız tam 10 sene hizmet ettim diyor. Duasına mazhar, ondan akıp gelen bereketlere mazhar Enes anlatıyor.
Bu ayet diyor minel mu'minine ricalun sadaku Ahzab Sure-i Cellesi'ndeki bu ayet. Öyle zannediyorum amcam Enes bin Nadır ve emsali hakkında nazil oldu. Enes bin Nadır, biraz evvel büyülenme dedim. Efendimiz'i Akabe'de görünce büyülenenlerden bir tanesidir. Delice bağlanmıştı. Başı dönmüştü. Ona bakarken artık içi akıp gidiyordu. Nasılsa Bedir'de bulunamamıştı. Bedir, başında sorgucuyla Cibril'in dahi meleklerin başında inip orada müşriklerle hesaplaştığı bir muharebedir. Cibril bir gün diyecektir ki ya Resulallah, yerde siz Bedir ehliyle övünüyorsunuz. Bunlar Bedir'de bulundu diyorsunuz. Sema ehli de gökte kendi aralarında meleklere bu Bedir'de bulunmuştur diye ona şeref izafe ediyorlar. Ama bu bizim güzel Enes. Enes'in amcası Enes bin Nadır. Bedir'de bulunamamıştı. Ve Bedir dönüşü zaferle dönülünce şöyle demişti: ya Resulallah, senin ilk seferin ilk zaferindi. Bunda bulunamadım. Allah beni onlarla karşılaştırırsa alim Allah benden çekecekleri var. Ve nihayet bir sene sonra dua kabul olmuş. Uhud'la karşı karşıya gelmişti. Karşı karşıya gelmişti çünkü Uhud çok sarptı. Bugün de öyle karşıdan o mübarek dağ sarp göründüğü gibi. Sarplığı içinizde ukde hasıl etmesin. Böyle bir ukdeye karşı Allah Resulü bu ukdeyi dağıtıcı şu sözü söylemiştir. Uhud cebelun yuhibbuna ve nuhibbuhu. Uhud bir dağ ki biz onu severiz, o da bizi sever. İçinizde bir ukde olmasın, zira orada 70 sahabi boğazlanmıştı. Ne uğursuz dağ diye aklınıza gelebilir. İşte bunu dağıtmak için Uhud cebelun yuhibbuna ve nuhibbuhu buyurur. Biz onu, o da bizi sever. Enes bin Nadır bu sarp dağla karşı karşıya gelmişti. Dağdan daha sarp Uhud harbiyle. Her nasılsa sahabi muvakkaten nöbet yerini muvakkaten koruyamadı. Mevziini değiştirme lüzumunu duydu. Allah Resulü'nün gösterdiği tabiyelerin dışında tabi aramaya başladı. Ben sahabinin davranışlarına bozgun diyemem, Allah'a sığınırım. Hezimet değildi, tabi aramaydı. Ve bu tabi aramada Resulullah'ın miğferi kırılmıştı. Mübarek dişi de kırılmış, miğferin parçaları, halkaları yüzüne, avurduna saplanmıştı. Başından da yara almıştı. Vücudu kanlar içindeydi. Dua ediyordu. Allahümme hedi kavmi fe innehum la ya'rifun ev la ya'lemun. Allah'ım benim bu ümmetimi mağfiret buyur, zira beni tanımıyorlar. İşte tam böyle çetin bir anda Enes bin Nadır kendisine büyük vazifelerin düştüğünü anlamıştı. Kılıcını sıyırmış, kendisini düşmana salmıştı. Öyle kızışmıştı ki bir aralık sahabiden bir tanesiyle karşılaştı. Resulullah'a selam söyle sallallahu aleyhi ve sellem, Uhud'un arkasından cennetin kokularının geldiğini duyuyorum demişti. Ve şehit olmuştu. Şehitler o gün tefrika temize çalışırken tanınmayanlardan bir tanesi de buydu. Hamza'yı tanımak çok zordu. İbn-i Cahş'i de tanımak çok zordu. Hayatı boyunca bütün Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde etten bir kale, bir kalkan gibi davranmış. Mus'ab İbni Ümeyr'i tanımak da çok zordu. Rebi'i tanımak da çok zordu. Enes bin Nadır'ı da hiç tanıyamamışlardı. Bu kim ola diye araştırmışlardı. Kılıcı kullanan parmağın ucundaki bir iz ki bir oradan yara almamıştı. Kız kardeş oraya bakmış, gözleri dolu dolu. Ya Resulallah, bu Enes bin Nadır'dır demişti. Allah minel mu'minine ricalun sadaku ma ahadullah aleyh feminhum men qada nahbeh ve minhum men yentazir ve ma beddelu tebdila. Müminlerden öyleleri vardır ki Akabe'de söz vermişlerdi. Ya Resulallah, Allah karşılaştırırsa görecekleri var diye söz vermişlerdi. Ve sözlerini yerine getirdiler. Doğru söylediler. Allah size, bize geleceğin müminlerini anlatırken diyor ki sözü, özü doğru olun. Verdiğiniz sözü yerine getirin. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorsanız, dediyseniz şayet bu mübarek cümlenin
gereklerini hayatınızın sonuna kadar yerine getirmeye çalışın. Allah doğruluğu tebcil ediyor, takdir ediyor. Efendimiz böyle bir doğrulukla gelmişler. Hayatının sonuna kadar da bunu devam ettirdi. Müşrik diyor ki, biz onu kendi aramızda Muhammed Es-Sadık, El-Emin olarak biliyorduk. Ne güzel bugün de biz aynı şeyi söylüyoruz. La ilahe illallahul melikul hakkul mubin. Muhammedur Resulullah. Es-Sadıkul va'dil emin. Hem doğru sözlü hem de emin diyoruz. Hatta bazılarına göre sabah namazında 10 defa bunun söylenmesi mesnun. O sadık-ı masduk, sadık emini her sabah namazından sonra 10 defa Es-Sadikul Va'dul Emin diye anıyoruz. Bir sokağın başından çıkınca Muhammed geliyor, Ahmet geliyor demiyorlardı. Sadıkul Emin geliyor diyorlardı. Kabe'de Hacerül Es'ad'in, esved siyah demek, es'ad mutlu taş demek. Hacerül Es'ad'in yerine konması meselesi münakaşa mevzuydu. Her kabile illa o şeref kendisine ait olsun diyorlardı. En nihayet karar verdiler, kapıdan ilk içeriye girenin hakemliğine razı olalım. Birdenbire insanların en şereflisi girdi. Peygamber değildi daha. Fakat peygamberliğin bütün emareleri üzerinde vardı. Ve hepsi birden işte Es-Sadık El-Emin geliyor dediler. Onun hakemliğine razı olalım. Oldular, nizadan, şikkaktan, nifaktan, çarpışmadan, çatışmadan kurtuldular. Es-Sadıkul Emin. İçi şeytan gibi is bağlamış, kurum bağlamış Ebu Cehil. Ebu Cehil'in adı Amir'dir. Ömürden gelen bir kelimedir. Ömürden, yaşamadan, hayattan gelen. Müslümanlara yaptığı eza ceza neticesinde kendisine cehaletin, küfrün, bilgisizliğin, karanlığın babası manasını Ebu Cehil dediler ve öyle gitti. Onun Amr İbni Hişam olduğunu hiç kimse bilmez. Neden? Çünkü öyle bir şeyle bilindi ki onun dışında hiçbir şeyle bilinmesine imkan kalmadı. Ebu Cehil. İşte bu içi kurumlu, dışı kurumlu insan dahi onun için Es-Sadık El-Emin diyor. İlk derste arz etmiştim. Mughire İbni Şube anlatacaktır bize sonra. Ebu Cehil'le karşılaştı, hak ve hakikati ona anlattı. Sonra ayrılıp gittikten sonra yanındaki Ebu Cehil'e dedi ki, sen hakikaten Muhammed'in yalan söylediğini mi iddia ediyorsun? Haşa ve kella dedi. Hiç hayatımda bir kerecik olsun rastlamadım ona. Nasıl iddia ederim? Ama Sidane, Rifade, Siyade bizden diyorlar, kalkar bir de peygamberlik bizden derlerse Haşimoğulları, hazmedemem ben bunu. İnattı, temerrüttü. Her devirde inat eden, hak ayağın beyan göründüğü bilindiği halde inanmayan nice insanlar vardır. Allah o türlü talihsizliğe duçar olmadan bizi muhafaza buyursun. Sadık ve emindi. Peygamberliğinden evvel de böyleydi. Bu peygamberliği için adeta bir yatırımdı. Size uzun bir tablonun bir parçasını nakledeceğim yine bu mevzuda müsaadenizle. Mekke'de işi bitirip Medine'de sitesini kurduktan sonra dünya hükümdarlarına name göndermişti. Heraklius'e de Dehyetül Kelbi gitmişti. Her yere bir sahabi gönderilmiş, Roma İmparatoru Antakya'da bulunuyordu. Allah Resulü bir namede ona göndermiş, İslamiyet'e davet etmişti. Min Muhammedin Resulillahi ila azimir Rum Herakl. Eslim teslem diye başlayan Name-i Hümayun'uyla onu İslamiyet'e çağırıyor. Müslüman olursa selamete ereceğini, İslamiyet'e girmezse tebası dahil herkesin vebalinin onun omuzlarına yükleneceğini anlatıyordu. Tam o esnada Ebu Süfyan da Müslüman değil, orada ticaretle Şam'da bulunuyor. Heraklius, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namesini aldı, okuttu. Kısaca mealini, bir iki parçasını arz ettiğim hususları gördü ve bu zat hakkında tahkikat yapmak istedi. Önemli hususlar sordu, önemli cevaplar aldı.
Kalbi adeta mutmain oldu ama nefsini aşamadı. Mesela kim ittiba ediyor ona? Fakirler. Bütün peygamberler de öyle olmuştur. İttiba edenler arasında döneklik yapanlar oluyor mu? Katiyen. Bütün peygamberler de öyle olmuştur. Dine her gün güç mü kazanıyor yoksa zayıflıyor mu? Kuvvet kazanıyor. El hakku ya'lu ve la yu'la aleyh. Her zaman böyle olmuştur. Bütün peygamberler de öyle olmuştur. Ve önemli bir mesele. Diyor ki hel kuntum tettehimune bil kezibi qablehu. Bundan evvel hakkında hiç yalan isnadında bulundunuz mu? Ebu Süfyan her şeye rağmen Efendimizin o anda can alıcı hasımlarındandır. Can alıcı hasmı. Ma arafna aleyhi keziben kattu diyor. Hayatında bir kerecik olsun yalana tenezzül ettiğine şahit olmadık. Ve şu Heraklius'ten büyükçe laf. Ma kana liyezerel kezibe alen nas ve yekzibe alallah. İnsanlara karşı yalandan kaçıp da Allah'a karşı yalan söylemesi düşünülemez diyor. İşteki derinliği anlıyor musunuz? 40 küsür yaşına kadar bir kerecik olsun bir insana yalan söylemeyecek. Bir yalan davranışta bulunmayacak. Hilafi vaki bir beyan olmayacak. Birisini aldatmayacak. 40 yaşından sonra ölüm koridoruna girdikten sonra kalkacak hem de Allah'a karşı yalan söyleyecek. Bu söz öyle derindi ki bir gün risalet vazifesiyle çarpılan, yani risaletin getirdiği mesajlarla çarpılan Ammar İbni Yasir babasıyla karşılaştığı zaman babacığım ben Hazreti Muhammed'e gidiyorum dedi. Babası onun peygamber olduğunu bilmiyordu. Heraklius'un söylediği sözü söyleyecektir. مَا كَانَ لِيَذَرَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللّٰهِ 40 küsür sene hayatında insanlara karşı bir kerecik olsun yalan söylemeyecek, sonra bu yaştan sonra kalkıp Allah'a karşı yalan söyleyecek. Muhammed en emin, en sadık insandır diyordu. Hemen her insanın soluklarında duyulan şey bu idi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hayatında böyle tanınıyordu. Şaka dahi yapsa hayatında yalan söylememişti. Ve daima doğruyu tavsiye etmişti. Peygamberliğin diğer sıfatlarını da ihtiva eden şu sözüne dikkatinizi rica ediyorum. اِضْمَنُوا لِي مِنْ أَنْفُسِكُمْ سِتًّا اَضْمَنْ لَكُمْ الْجَنَّةِ Bana 6 şey mevzuunda tekeffülde bulunun. Söz verin, cennete gireceğinizi tekeffül edeyim diyor. اِضْمَنُوا لِي سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ اَضْمَنْ لَكُمْ الْجَنَّةِ اُسْتُقُوا اِذَا حَدَّثْتُمْ Konuştuğunuz zaman doğru söyleyin. وَاَوْفُوا اِذَا وَعَدْتُمْ Vaat ettiğiniz zaman yerine getirin. وَعَدُّوا اِذَا تُؤْمِنْتُمْ Size bir şey emanet edildiği zaman emaneti eda edin. وَاحْفَذُوا فُرُوجَكُمْ Irzlarınızı, namuslarınızı koruyunuz. وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوا اَيْدِيَكُمْ Gözlerinizi haramdan sakındırınız. Ellerinizle insanlara karşı günah yapmayınız. Peygamberlik sıfatlarını sıralıyordu. اُسْتُقُوا اِذَا حَدَّثْتُمْ Konuştuğunuz zaman dosdoğru konuşun. Hayatında ok gibi dosdoğru olmuş. Yerinden fırlamış, Allah'a varmış. Allah'a yaklaşmada kendisi için takdir edilen kapının sövelerini söküp öyle içeriye girmiş. Hatta dena fetedella fekâne qâbe kavseyni ev edna miraç. İnsanın herhangi bir yaratığın Allah'a ulaşamayacağı bir noktaya ulaşmıştı ki büyük müfessir buna imkan vücub arası nokta diyor. Bunun manası şu demektir. Hazreti Muhammed Allah olmadı. Çünkü Allah olunmaz zaten. Allah'tır. Allah Allah'tır, olunmaz o. Önce değildi, sonra oldu, olmaz o. Hazreti Muhammed Allah olmadı. Fakat insan da değildi. Öyle bir noktaya ulaştı ki Kadı İyad Şifa-i Şerif'inde bir aralık adımını atarken Allah'a doğru yaklaşıyordu. Ayağını nereye basacağını göremedi. Semadan ses işitti. Kendi ayağını kendi ayağın üzerine koy ya Muhammed. O artık adeta sanki vücut bir zat gibi bir şeydi. Oysa ki o sadece Allah'tır. Çünkü artık ayağını korken de kendi üzerine, kendi ayağının üzerine koyuyordu.
O kendiydi. O bütün iyi hasletlerin, iyi sıfatların temsilcisi olduğu gibi hayatı boyunca sıdkın temsilcisi oldu. Doğru söyleyin, cennete girmenizi tekeffül edeyim diyor. Hayatında bir kerecik olsun şu güzide cemaat içinde ki bunların hepsine ben yahşi derim, ben de yaman. Bu cemaat bildikleriyle Allah'ın huzuruna koşmuş, Allah'a teveccüh etmiş insanlardır. Böyle bir taadide bulunmadan da hicap ederim, ar ederim. Fakat hayat defterinizi karıştırınız. Bir tek kelimecik olsun. Yalana girmeyen insan var mıdır acaba? İçimizde birisi var. İçimizde birisi var, hayatında bir kerecik olsun yalana girmemiştir. O ümmetinin hayır düşüncesiyle her zaman bir araya geldiğinde ümmetinin içinde bulunan Hazreti Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Şu anda da belki içinizdedir. Perispirisiyle, ruhuyla içinizdedir. Ürperen gönülleri okşamak üzere, yaşaran gözleri öpmek üzere içinizdedir. Her zaman ümmetinin içindedir. Ve hayatı boyunca o doğru söylemiştir. Ve yine buyurur sallallahu aleyhi ve sellem: "Da ma yeribuk ila ma la yeribuk fe inna sıdka tumanine vel kezib ribe." İçinde kuşku uyaran şeyleri bırak, terk et her şeyi. Kuşkusuz bir iklimde yaşa. Sıdık insanın içinde itminan, oturaklaşma hasıl eder. Yalana gelince burkuntudur, bulantıdır. Ve yine buyurur: "Taharrav as-sıdk fe in ra'eytum el-halakete fihi fe inne fihi en-necâ." Hayatınız boyunca hep doğruluğu araştırınız. Doğrulukta siz kendi ölümünüzü görseniz dahi onda necatınız, kurtuluşunuz vardır. Doğruluk etrafında tahşidat yapmış. Doğruda siz helakınızın var olduğunu zannetseniz bile doğrulukta sizin necatınız, kurtuluşunuz vardır. Bu söz bana bir şeyi hatırlattı. Kâb ibn Malik der ki, ben doğruluğumla kurtuldum. Kâb ibn Malik kılıcı keskin bir insandı. Kâb ibn Malik sözü de keskin bir insandı. Söz söylerken herkesin işini, küfrün işini karıştırırdı. Şairdi, güçlüydü, yüklü bir insandı. Akabe'de de el sıkmışlardandı. Mekke'nin yavaş yavaş Efendimiz'i irdeyip bağrından uzaklaştırmasına rağmen buna karşılık bugünkü Mina dediğimiz yerde o tepelerin arasında 10-15 insan içinde Medine'den kalkmış, Mekke'nin yakınına kadar sokulmuş, bir gece karanlığı kollamış, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına koşmuş, ırzım, namusum, her şeyim uğrunda feda olsun demiş, elini sıkmış bir sahabidir. Medine'nin ilklerinden. Fakat Tebuk'a gitmeden geriye kalmış. Bir sıcak Ağustos ayında münafıkların la tenfiru fil har dedikleri, sıcakta dışarıya çıkmayın. Ve arkadan da alay edip bu zat ne yaptığını bilmiyor haşa, insanlığın ne yapması gerektiğini öğreten odur. Beni Esfer'le yani Roma İmparatorluğu'yla muharebe etmeye gidiyor bir avuç insanla diye alay etmişlerdi. Böyle ciddi bir dönemde Kâb ibn Malik bugün giderim, yarın giderim demiş, gidememişti. Yunus Emre, koma bugünü yarına, yarın Allah divanına, varam Allah deyu deyu der. Bugünün işini yarına koyma. Çünkü her günün ayrı bir işi vardır. O günün işini o gün içinde yapacaksın. Yarının kendine göre bir işi vardır. Bugünün işlerini vaktinde eda etmezsen, yarın bugünün kazası, yarının edası altında ezilir kalırsın. Kâb ibn Malik bunu yapmıştı. Hata mı etmişti? Ben diyemem, kendisi ben hata ettim diyor. Tebuk'a gidememişti, sıcak Ağustos ayı. Devenin örgücündeki suyu yarıp içtiğimiz kadar sıcaklığa, hararete maruz kaldığımız bir mevsim diyor sahabe anlatırken.
Kendinden dinleyelim. Davet edildik. Efendimiz daima gideceği hedefi saklardı, belli etmezdi diyor. Bu defa belli etmişti çünkü mücadele çetin olacaktı Bizans'la. Oysa ki mesele bir tatbikattan ibaret kaldı, Allah takdir buyurmadı. Ben kendi kendime gencim, kuvvetliyim, imkanlarım da var, giderim dedim. Fakat nasılsa bugün, yarın derken gidemedim. Hatta yola çıktıkları gün ben arkadan yetişirim. Bunun gibi Ebu Zer de geriye kalmıştı, koştu arkadan yetişti. Ebu Hayseme de geriye kalmıştı, koştu arkadan yetişti. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde aram eylemişlerdi. Şeref kudum buyurmuş, ikamet buyurmuşlardı. Birdenbire Medine'den doğru bir toz duman belirdi. İslam askerine doğru yaklaşıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem herkes kim ola ki diye bekliyorlardı. Kün Ebu Hayseme dedi. Ebu Haysem ol sen. Çıka çıka Ebu Haysem çıktı. O da arkadan yetişmişti. Kâb ibn Malik de böyle yetişeceğim zannediyordu ama yetişememiş, geriye kalmıştı. Nihayet hiç gidemedim. Ve bir gün Medine afakında günler sonra söylentiler başladı, Resul-i Ekrem dönüyor diye. Dönünce kendi evinden evvel Allah evine giderdi. Mescide gider 2 rekat namaz kılardı. Sonra güzel yüzünü, gül yüzünü sahabeye çevirirdi. Onlarla sohbet ederdi, sonra evine teşrif ederlerdi. Ben de mazeret beyan edeyim, hilaf-ı vaki beyanda bulunayım, yalan söyleyeyim, mazeret sıralayayım ve kurtulayım dedim. Fakat Medine'den içeriye girince mübarek atmosferi yalan düşüncesini yakıyor, yok ediyor gibi benim içimden o kötü duygular silinip gitti diyor. Mescitten içeriye daldım. Yanına yaklaştım. Bu bir de böyle akabede yaklaşma vardı. Efendimizin destek aradığı gün, ta Mekke'deyken yaklaşma vardı. O zaman Resul-i Ekrem gülüyor, iltifat ediyordu. O daima gülerdi. Ağlarken dahi yüzünde bir tebessüm vardı. İşte bu defada yüzünde rahatsızlığı, can sıkıntısı içinde böyle bir tebessüm vardı. Yanına yaklaştım, bana neredeydin dedi. Hatta bu arada ben sordum, beni hiç hatırladı mı? Bir yerde aram etmiş idi ki dedi sahabi, orada Kâb ibn Malik nerede dediler. Birisi de dedi ki, güzel elbiselerin omuzlarına bakması onu alıkoydu. Yani hayattan kam alma düşüncesi alıkoydu onu. Bir başkası da bu sözü onun ağzına bastı, biz onun hakkında hep hüsnü zanda bulunuruz dedi. Mümince. İçeriye girdim, yaklaştım, bana neredeydin dedi. Sen her zaman hani seferde, hazerde, acıda, tatlıda, hoşlanacağın şeyde, hoşlanmayacağın şeyde benimle beraber olacağına söz vermedin mi? Söz vermişlerdi. Dedim ki ya Resulallah, Allah bana cedel vermiştir. Güzel diyalektik yaparım. Ama Allah Resulüne karşı yapmadan Allah Resulüne sığınırım. İstesem diyalektik yapıp kendimi kurtarabilirim. Fakat bugün kendimi kurtarmışım, ne ehemmiyeti var? Öbür dünyada, öbür alemde batıp gideceksem doğru söyleyeyim. İmkanlarım, her şeyim vardı. Hiçbir seferde olmayacak şekilde bu sefer için hazırlanmıştım. Fakat nasılsa gelemedim. Buyurdular ki bu doğru söylüyor. O ana kadar 20-30 tane münafık gelmiş aynı şeyi söylemişti. Dışarı çıktım. Kavim kabilem etrafımı sardı. Git mazeret beyan et, kurtul dediler. O anda Allah kafama attı benim. Maruz kaldığım şeye maruz kalan var mı? Dediler ki Hilal İbni Ümeyye, Mürare İbni Rebih. Düşündüm bu iki sahabi, ikisi de Bedir'de bulunmuştu. Allah Resulü o ikisini de kovmuştu, benim gibi. İkisine de aynen bana dediği şeyleri demişti. Git evinde bekle demişti. Öyleyse bu işte bir iş var demişti. Münafıkların mazeretini kabul etmiş ama bizi adeta itap etmiş, huzurundan çıkarmıştı. Eve geldim, beklemeye durdum ama ne hicran, ne hasret. Hilal'le Mürare durmadan ağlıyorlar. Bir gün ayaklarının da bağı çözülecek, oturacaktır Hilal.
Hanımı gelip diyecektir ki ya Resulallah yerinden kalkacak hali kalmadı. Müsaade edersen buna hizmet edeyim. Aradan bir süre geçmişti ki biz affımıza ferman beklerken ayrı bir ferman çıkmıştı. Hanımlarından da uzaklaşsınlar diye. Hanımlardan da uzaklaştık. Öyle vade vefa. Verilen sözü öyle yerine getirme. Peygambere karşı öyle sadıkane hareket etme. Öyle bunalmıştım ki hiç kimse bana selam vermiyor. Her gün mescide geliyorum. Ben Resul-i Ekrem'e uzaktan bakarken gözünün bana iliştiğini görüyorum. Yakınına gidince yüzünü başka tarafa çeviriyor. Emir onun da elinde değil. Akit yukarıda yapılmış. Efendimizin onu bozmaya gücü yetmez. Selamun aleyküm ya Resulallah diyorum. Derince dudaklarına bakıyorum. Acaba kıpırdıyor mu? Aleykümselam diyor mu? Hiç kıpırdayış yok. Ve minberin arkasına geçiyor, ağlıyor, 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 ağlıyorum. Dönüyor evime yine ağlıyorum. Ebu Katade amcamın oğluydu. Bir gün duvarından atladım, evinin bahçesine daldım. Ebu Katade dedim, Allah için söyle. Benim Allah ve Resulullah'a bağlılık mevzuunda bir tereddüdüm var mı? Hiçbir laf etmedi. Bu sözü bir kere daha yeminle Allah'a yemin verdiriyorum. Allah için diyorum sana, söyle benim Allah ve Resulullah'a bendeliğimde, kulluğumda bir tereddüdüm var mı? Ağzını açıp bir tek kelime söylemedim. Ben ısrar edince bilmiyorum dedi. Bir tek kelime bilmiyorum. Bir yazıda belirtilmişti. Bilmiyorum demeden başka kim bilir onunla da ne kadar ızdırap duydu. Çünkü Allah Resulü onlarla konuşmayacaksınız buyurmuştu. Öyle bunalmıştık ki can gırtlağa gelmişti. Gassan Meliki bir name yazıp göndermiş bana. İşittim ki arkadaşın sahibin yani peygamber sana yüz vermiyor, irdiyormuş. Senin gibi birisine yapılmaz bu. İstersen gelirsin iltifat görürsün. Allah'ım bu da bir imtihan dedim, nameyi parçaladım attım ateşe attım diyor. Ve büzülmüş oturuyordum. Tıpkı daha sonra hakkımızda nazil olan ayette dendiği gibi. Dâkat aleyhimul ardu bima rahubet. Yeryüzü bütün vüs'at ve genişliğine rağmen artık dar gelmeye başlamıştı. İlahi ruhumun tek emeli artık ölmek. O hale gelmiştik. Ben böyle tam bu hüzün içinde, esbab adına her şey bitmişti, ben de tükenmiştim. Mum yana yana tahtıya dayanmıştı. Cayır cayır tahta yanmaya başlamıştı. Bir tek şeyim vardı. Bir kerecik olsun Allah Resulü tebessüm edip ve aleykesselam ya Ka'b der mi bana? Bir kerecik. Birdenbire bir avaz. Yeri göğü inleten bir avaz. Ya Ka'b ebşir diyordu. Meğer hakkımızda affımıza ferman çıkmış. Sahabinin birisi bir hecin deveye binmiş koşa koşa geliyor. Ama birisi bir tepeye çıkmış oradan avazı çıktığı kadar bağırıyor. Ya Ka'b ebşir diyor. Müjdeler olsun diyor. Vallahi diyor o gün sırtımda bir kat elbise vardı. Çıkardım o elbiseleri müjde verene verdim. Bir kat emanet elbise aldım. Koşa koşa Resulullah'ın huzuruna gittim. İçeriye girince bütün sahabe ayağa kalktı, hepsi beni tehni ediyordu. Mutlu olsun sana, Efendimiz'e Mirac-ı Mübin dedikleri gibi. Affı mübin, mutlu olsun sana diyorlardı. Muhacirinden Talha boynuma sarılmış yüzümü gözümü öpüyordu. Allah Resulü memnun olabileceği bir iş olunca güneşin şuaları yüzünde aktığı gibi parıltı akardı yüzünde diyor. Yanına sokuldum, elini tuttum, elimi tuttu. Tam akabe gibi bir şey yaşadık yine yeniden. Yeniden kabul oluyorum gibi. Yeniden kelime-i tevhidle İslam'a giriyorum gibi bir şey oldu. Yeniden tatlı esintiler ve akıntılar başladı. Kâb, Allah sizi affetti. Sen mi söylüyorsun ya Resulallah, hakkımızda ayet mi nazil oldu? وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذ۪ينَ خُلِّفُوا حَتَّى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللّٰهِ إِلَّا إِلَيْهِ. Affolanları sırasıyla anlatıyordu. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem!
yeryüzü kendilerine dar gelen, canları gelip gırtlaklarına ulaşan, sıkıntıdan bunalan ve boğulacak hale gelen o 3 kişiyi de Allah affetti diyor. Kâb İbni Malik'i, Hilal İbni Ümeyye'yi, Mürare İbni Rabi'yi Allah affetti. Öyle coştum ki, ya Resulallah bütün varlığımı Allah yolunda vakf olarak infak ediyorum dedim. Allah Resulü 1/3'ünü dedi. Ve Kâb der ki, ben doğru söylememin muvaffakiyet ve başarısını elde ettim. Resulullah'a doğru söyledim. Peygamberlerin sıfatına göre hareket ettim. Ve Allah Celle Celaluhu aleyhimde zannettiğim şeyi benim lehime çevirdi. Şimdi Resul-i Ekrem'in sözünü hep beraber bir kere daha okuyalım. Teharrav as-sıdqa ve in ra'eytumel halakete fihi fe inne fihi en-necâ. Helakınız bahis mevzu olsa dahi doğruluktan ayrılmayınız. Onda sizin helakiniz değil, başarı ve muvaffakiyetiniz vardır. Aleykum bis-sıdk fe inne's-sıdka yehdi ilel birr ve innel birre yehdi ilel cenneh. La yezalu'r raculu yasduku ve yeteharras-sıdk hatta yuktebe indallahi sıddîka. Ve iyyâkum vel-kezib fe innel-kezibe yehdi ilel-fucûr vel-fucûr yehdi ilen-nâr. Ve ma yezalu'r racul yekzibu ve yeteharra'l-kezib hatta yuktebe indallahi kezzâben. Doğruluktan ayrılmayınız. Doğruluk sizi iyiliğe, güzelliğe, Allah'ın sevdiği hale ulaştıracaktır. Güzel hal sizi cennete götürecektir. Bir insan kendisini doğruluğa alıştırır, doğruyu araştırırsa Allah neticede onu sıddık yazar. Sıddık-ı Ekber gibi sıddık yazar. Kızı Ayşe-i Sıddika gibi sıddika yazar. Yalandan sakının. Yalan insanlığı çeker, fücura götürür. Fücur insanı cehenneme ulaştırır. İnsan bir kere kendisini yalana kaptırdı mı, artık Allah indinde yalancılardan yazılır. Ve bir daha da o korkunç girdaptan kurtulamaz. Allah Celle Celaluhu bizi sıdıktan ve istikametten ayırmasın. Benim size arz etmek istediğim şey şu, Nebilerin önemli bir sıfatı sıdıktır. Sıdıkla hedefe varılır, doğrulukla. Doğru olun ki hedefe varabilirsiniz. Hak ve hakikate tercüman olanlar doğru olmalılar. Herkes doğrudur. Keşke o istikamette ben de doğru olabilsem. Allah doğruluktan ayırmasın bizleri. Vakit geçti ama bir 3 maruzatım var. Rahatsız olmazsanız arz edeceğim. Birisi, ben sizinle yüz yüze gelmenin iştiyakını ruhunda yaşayan bir insanım. Mahrumiyet yıllarımda da ızdırap içinde kalmışımdır. Çünkü hayatım bu. Benim bir şeyim yok. Yeryüzünde bir dikili taşım yoktur. Elbisemi de assam ondan başka bir şeyim yoktur. Bir siz vardınız. Onu da almak isteyenler oldu. Çok hicranlı yıllar yaşadım. Derdim sizin pak direkşan nasiyelerinizin benim içime salacağı şeylerle insanca yaşamadır. Yani size dayanarak insanlığımı devam ettirmeye çalışıyorum. Bunun için yeniden rica ettim müftülüklerden. Hakkı müktesebim vardı. Bana Allah rızası için vaaz etme imkanı doğdu. İnşallah etmeye çalışırım. İnzivada yaşıyorum. Esas çok kimseyle görüşmüyorum. Arkadaşlarımdan maruzatımın birincisi bu. Görüşme arzu ve iştiyakında bulunmasınlar. Şu kadarcık görüşmek için zaten ben biraz da o yüzden arzu ettim. Beni aramasınlar artık. Ben ölümümü bir tarafta bekleyen bir insanım. İnzivamı yaşıyorum. Pek kimseyle de görüşmek istemiyorum. Bu kadar sizinle görüşüyorum. Beni bağışlayın. Bakın aramayın. 2. Ben Hakk'ın makbul ibadının olsam size baş mevzede dedim. Kabul buyursalar. Kıtmirleri olsam. Molla Cami'nin dediği gibi Ashab-ı Kehf'in köpeği onlarla cennete girecek. Senin ashabının köpeği ol. Reva mı cehenneme girsin. Mesnedim budur. Kendime Ashab-ı Kehf'in köpeği nazarıyla baktım. Görüşme, teberrük yapma, bir yerde böyle önünü alma, hatta merasime müncer olacak davranışlarda bulunma, fıtratım icabı sevmediğim gibi, hem de ben bu işlere layık değilim.
Siz onu şu caminin güzel imamı, güzel müezzini, güzel hatiplerine karşı yapın, onların elini öpün, dualarını alın. Bana da dua edin, Allah suyu akıbetten muhafaza buyursun. İkinci maruzatım budur. Üçüncüsü, bazı kimseleri suyu niyetli de olur, hüsnü niyetli de olabilir. Biz hüsnü niyetliyiz. Bıçağı vursalar kanımız akarken vatanım, milletim diye akar. Yok bir şeyimiz. Bu milletten başka bir şeyimiz yok. Bunu sevdik, delice aşık olduk. Ve bunu ötede anlarlar. Bunları tahrik etmeyelim, rahatsız etmeyelim. Maruzatımın ikincisi bu. Üçüncüsü de bazıları diyorlarmış ki Hoca Efendimiz'e hutbede, minbere de çıksın, hutbe okusun. Ben icap ederim. Güzel hutbe okuyorlar, mahzuz oluyorum ben. Daha önce de gelmeden de dinlemiştim bunu. Böyle bir ilhah-ı ısrarda da bulunmasınlar. Haddimi biliyorum, o hutbeyi dinliyor, ondan istifade ediyorum. Bana Rabbim, o muhterem müftü efendileri, o vaiz efendileri, o imam efendileri istihdam etmek suretiyle bu kadarcık sizinle vicahi görüşme, mülakat imkanını bahşettiğinden dolayı ona binlerce hamd ve sena ediyorum. Siz de bunun ötesinde başka bir şey istemeyin. Sizden bunu rica ve istirham edeceğim. Ben içinizde en aşağıda, en arkada gelen bir neferim ve böylece bilin, hiç yanıma gelmeyi düşünmeyin. Allah ebeden sizden razı olsun. Lillahi